Charles Dickens, The Signalman. Bir adam ölmeden önce gelecek kazayı defalarca gördü. Ama kimseyi inandıramadı. Ve en korkuncu şu ki onu uyaran ses gerçekti. Bu hikaye 1866 yılında Charles Dickens tarafından yazılmıştır. Seslendirme ve anlatım bu kanal için özel olarak tarafımızdan hazırlanmıştır. Metin, orijinal esere sadık kalınarak hikaye deneyimini güçlendirmek amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Hey, aşağıdaki! Bu sözleri ilk duyduğumda yüksek bir noktadan aşağıya bakıyordum. Derin bir tren kesitinin içinde küçük bir kulübenin önünde duran bir adam vardı. Elinde bir bayrak tutuyordu. Seslendiğim halde başını kaldırıp bana bakmadı. Bu çok tuhaftı. Çünkü bulunduğum yer onun beni görmemesi mümkün olmayan bir konumdaydı. Ama o başını yukarı kaldırmak yerine rayların ilerisine doğru baktı. Tekrar seslendim. Hey, aşağıdaki! Bu kez başını kaldırdı ve beni gördü. Yanına gelebileceğim bir yol var mı diye sordum. Bir süre cevap vermedi. Tam o sırada yer titremeye başladı. Bir tren yaklaşıyordu. Şiddetli bir gürültüyle önümden geçti. Tren uzaklaştıktan sonra aşağı baktım. Adam bayrağını tekrar sarıyordu. Tekrar sordum. Bu kez uzakta bir noktayı işaret etti. Oraya gidip dikkatlice baktığımda aşağı doğru inen dar ve zikzak bir patika buldum. Aşağı indikçe hava ağırlaşıyor, duvarlar daha nemli ve karanlık hale geliyordu. Burası insana huzur vermeyen bir yerdi. Adamı tekrar gördüğümde rayların arasında duruyordu. Sanki beni bekliyordu. Yanına yaklaştım. Koyu sakallı, solgun yüzlü bir adamdı. Bakışları dikkatliydi ama içinde bir huzursuzluk da vardı. Bulunduğu yer oldukça yalnızdı. İki tarafı yüksek taş duvarlarla çevriliydi. İleride kırmızı bir sinyal ışığı yanıyordu. Onun hemen arkasında ise karanlık bir tünel vardı. Konuşmaya başladık. İşinin sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Ama yaptığı fiziksel iş çok azdı. Daha çok dikkat ve sürekli tetikte olmak gerekiyordu. Zamanla sohbet ilerledi. Onun aslında daha eğitimli biri olduğu anlaşılıyordu. Gençliğinde fırsatlar yakaladığını ama yanlış kararlar verdiğini anlattı. Hayatımı kendim mahvettim dedi. Artık değiştirmek için çok geç. Tam ayrılacakken birden durdu. Ben rahat değilim efendim dedi. Neden diye sordum. Anlatması zor dedi. Yarın gece gelirseniz anlatırım. Ertesi gece söz verdiğim gibi geri döndüm. Bu kez beni bekliyordu. Kulübesine girdik. Kapıyı kapattık. Size her şeyi anlatacağım dedi. Bir gece kulübede otururken bir ses duymuş. Hey, aşağıdaki! Hemen dışarı çıkmış. Kırmızı ışığın yanında birini görmüş. Bu kişi yüzünü koluyla kapatmış. Diğer koluyla ise şiddetle işaret ediyormuş. Sakın, dikkat et, raylardan uzak dur. Adam koşmuş, elindeki lambayı yakmış, tünele girmiş. Ama kimseyi bulamamış. Saatler sonra o hatta büyük bir tren kazası olmuş. Aylar geçmiş. Bir sabah aynı figürü tekrar görmüş. Bu kez hiç konuşmamış. Sadece yüzünü elleriyle kapatmış. Sanki yas tutuyormuş gibi. Aynı gün bir trenin içindeki genç bir kadın
aniden hayatını kaybetmiş. Şimdi ise 3. kez geri geldi dedi. Beni çağırıyor, uyarıyor. Ama neyi? Tehlike ne? Ne yapmalıyım? Eğer telgraf çekip tehlike var desem bana soracaklar. Nerede? Cevap veremem. Ve beni işten atarlar. Beni deli sanırlar. Bu adam görevine bağlıydı. Ama anlayamadığı bir şey yüzünden büyük bir baskı altındaydı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Görevini yap dedim. Dikkatini kaybetme. Bu sözler onu biraz rahatlattı. Gece ilerledi. Ben de oradan ayrıldım. Ertesi gün tekrar aynı yere geldim. Yukarıdan aşağı baktığımda bir adam gördüm. Kırmızı ışığın yanında. Aynı hareketi yapıyordu. Yüzünü kapatmış ve kolunu sallıyordu. Ama bu kez bu bir hayalet değildi. Aşağı indim. Orada birkaç kişi vardı. Ne oldu diye sordum. İşaretçi öldü. Nasıl? Tren çarptı. Sırtı dönüktü. Duyamadı. Sürekli bağırdım dedi makinist. Hey aşağıdaki! Dikkat et! Raylardan uzak dur. Ve o an her şey anlam kazandı. Uyarı hep vardı ama geç anlaşılmıştı.